Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknik bir konu hakkında video çekmeye karar verdim. Çünkü çok soru soruluyor. İşte mesela bir yelek videosu yayınlıyoruz. İşte 42 beden misal olarak yayınladık. İşte ben 38 bedenim, kaç ilmekle başlamalıyım? İpim şu, şiş numaram şu bedenim, kaç beden kaç ilmek atmalıyım gibi. İşte torunuma öreceğim, kaç ilmek başlayayım. Şimdi bunun çok basit bir formülü var. Onu göstereceğim size. Çünkü bizler bunu bilemeyiz. İp kalınlığı, kullanacağınız ip, kullanacağınız şiş numarası, elinizin örgüsü, herkese değişiklik göstereceği için hangi iple kaç ilmek başlanması gerektiğini biz bilemeyiz. O yüzden bedeninize göre örgünüze kaç ilmekle başlayacağınızı çok kolay bir yöntemle hesaplayabilirsiniz. Bugün size onu göstereceğim. İlk önce yapmanız gereken göğüs ölçünüzü ya da öreceğiniz kişinin, bu erkekte de aynı, kadında da aynı, çocukta, bebekte de aynıdır. Onu da şöyle göstereyim size hemen. Şöyle ekranda görebiliyor muyuz? Tam şu göğsün en tepe noktasından mezurayla göğüs çevrenizin ölçüsünü almaktır. İlk yapmanız gereken işlem budur. Tam göğsün en yüksek noktası olan orta kısımdan göğüs ölçüsünü alacaksınız öreceğiniz kişinin. Onu aldıktan sonra ipinizi ve şişinizi belirleyeceksiniz. Ve şöyle yaklaşık olarak işte 25-30 ilmek ipinizle ve kullanmaya karar verdiğiniz şiş numarasıyla şöyle ufak bir parça öreceksiniz. Ondan sonra yapmamız gereken 10 santime kaç tane ilmek düştüğünü bulmak. Onu da şişinizi şöyle güzelce yakınlaştırayım birazcık. Şöyle güzelce örgünüzü düzeltin. Mesela bu Alize Baby Best ip. Şöyle yaklaşık işte 30 küsür tane ilmek ördüm. Şöyle 4 parmak kadar. Ve şimdi 10 santime kaç tane ilmek düştüğünü bulacağım. Onu da şu şekilde hemen mezura veya cetvel ile bakın 10 santim şurası koydum ve şu ilmeğe kadar tam 10 santim. Şuraya kadar 10 santim. Bu 10 santimin içinde bakacağım şimdi kaç tane ilmek var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23. 10 santime 23 tane ilmek düşmüş. Şimdi bu biraz daha kalın bir ip kullanırsanız ilmek sayısı azalır. Daha ince bir ip olur, ilmek sayısı çoğalır. O yüzden bunu bizim size söyleyebilme şansımız yok. O yüzden yapacağınız şey ipinize ve şişinize karar verip ufak bir parça örmeniz ve göğüs ölçünüzü almanızdır. Şimdi diyelim ki örnek vereceğim. Misalen bu. Diyelim ki göğüs çevreniz 100-120 santim diyelim. 120 santimi yazdık. Ondan sonra bunu ikiye bölüyoruz. Bölü 2 eşittir 60 santim yapar. 60 çıkıyor sonuç. 120 santim göğüs çevremiz var. 2'ye bölüyoruz. Bir ön parça, bir arka parça olacak düşüncesiyle. Sonucumuz 60. Şimdi 10 santimlik parçada kaç ilmeğimiz vardı? 23. 23 ilmek vardı. Değil mi? Bulduğumuz 60 sayısını 23 ilmekle çarpacağız. 60'ı çarpı 23 diyoruz. Onu da hemen hesaplayalım. Hesap makinesiyle 60
çarpı 23. 1380 yapar. 1380'i de bu çıkan 1380'i bölü 10 yapıyoruz. Eşittir bölü 10 eşittir 138. Yani sizin 120 santimlik bir göğüs çevreniz varsa, 120 santim göğüs çevremiz var. Bunu ikiye bölüyoruz. Bir ön bir arka parça olması için 60 santimi elde ediyoruz. 10 santimlik ördüğümüz parçada 10 santime kaç ilmek denk gelmiş? 23 ilmek. Şimdi 60'ı 23 ile çarpıyoruz. 1380'i elde ettik. Bunu da 1080 yazmışım. 1380'i 10'a bölüyoruz. 10 santimlik ölçüde bulduk ya 23 ilmeği. Toplamda 138 ilmek olacak bir parçamız. Yani ön parçamız 138, arkası da 138. Sizin bedeninize göre çıkan ölçü bu. Ya benim göğüs çevrem mesela 118. Bunu kendimin olarak hesaplamış olayım. 2 santim fazlasıyla 120 santim. Yani 138 ilmek başlamam gerekiyor benim örgüme. Eğer yelek ya da hırka önü iki parça olacak şekilde yapacaksanız 138 ilmek arkaya başlayacaksınız. Önü de 138 bölü 2 yapacaksınız. Bir sağ parça bir sol parça olması için 69 ilmek de ön parçalar yapar. Yani hesabı bu kadar kolay. Yapmanız gereken göğüs çevrenizi çok sıkmamak şartıyla böyle gayet normal bir şekilde göğüs çevrenizin ölçüsünü almak. Bunu ikiye bölüyoruz. Çıkan sonuç 60. 10 santimlik ördüğümüz örnek parçada 10 santime kaç ilmek geldiğini hesaplıyoruz. Benim bu şişimle ve ipimle 10 santime 23 ilmek denk geliyor. 23 ilmek. 60'ı 23 ile şu ikisini çarpıyoruz. 1380'i elde ettik. 1380'i de sonra 10'a bölüyoruz. 138 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Eğer biraz daha salaş bir örgü istiyorsanız 120 santime işte bir 10 santim daha ya da bir 15 santim daha ekleyerek hesaplamayı o şekilde yapıp gene ilmek sayınızı çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız her türlü örgünüzü rahatlıkla başlayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.